kıymetli bilgiler için teşekkür ederken bir diğer konuğumu hemen davet ediyor olacağım. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Ateş Karateke hocam geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağla. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi önemli bir konu konuşacağız. HPV virüsü. HPV virüsü öncelikle nedir? Sonrasında nasıl bulaşır öğrenelim. Buyurun. Evet, gerçekten de kadın yaşamı için çok önemli bir virüs HPV virüsü. Şöyle diyeyim, bir kadında oluşabilen 100 tane kanser düşünün. 100 kanserin 8,5'unun sebebi HPV. Human papilloma virüs. Yani çok önemli bir iş. Human papilloma virüs bir kadında özellikle genital organlarında, dış genitalde, artı doğum yolunda, artı rahim ağzında kanser yapabilen oldukça etkili bir virüs. Yalnızca burada değil, orofaringste, anal kanalımızda da gerçekten kansere neden olabilen önemli bir virüs. Bir DNA virüsü. Ve en önemli özelliği prevalansı, yani görülme sıklığı çok sık. Fazla. Hepatit C, B gibi çok nadir gözüken bir virüs değil. Çok kolay yayılıyor ve dolayısıyla da ciddi bir kanser sebebi olduğunu söyleyebilirim. Bulaşması halinde nasıl anlaşılıyor? Yani Peki. human papilloma virüsün bulaşmasını anlayamayız. Onun için yaptığımız Bir testler mi var hocam? yaptığımız şey tarama testleri. Tarama testleri HPV DNA testi dediğimiz test çok önemli bir test. Aldığımız bu salyalardan, süprüntülerden HPV DNA'sını bulabiliriz ve bulduğumuz zaman da kimin risk altında olduğunu anlayabiliriz ve o kadınlara daha sık bakabiliriz. Ayrıca bir de simir testi diye bir testimiz var. O teste çıkıyor mu bu? Evet, virüs? simir testinde de şu çıkıyor. Virüsün kendini göremiyoruz ama virüsün hücrede yapmış olduğu problemleri görebiliyoruz. Dolayısıyla hücrelerde değişim varsa, hücrelerde bir takım değişiklikler görüyorsak Çağla Hanım, diyoruz ki evet bu hanım bir HPV ile bulaş olmuş. Tek seçenek o mu virüs olarak? Direkt gözümüzü HPV'ye mi çeviriyoruz böyle bir tahribat yaşandıysa? Evet, yani rahim ağzında ciddi bir atipi görmüşsek, hücrelerde problem varsa bunun altında bir kanser var mı diye araştırmamız gerekiyor. Peki. Mesela diyelim ki HPV testinin pozitif çıktığını düşünelim. Bu direkt kanser anlamına mı gelmeli? Hayır. Yani HPV testi müspet gelmişse bir hanımda kontrol altına alacağımız bir hanım. Biz bu hanımda genital sistemini kolposkop dediğimiz bir mikroskop sistemiyle araştırıyoruz. Ve orayı büyüterek bu HPV'nin yerleştiği alanı görmeye çalışıyoruz. Ve eğer gerçekten de böyle bir alanı tespit edersek buradan biyopsi alarak doku parçacıkları alarak hastalığın tanısını koyuyorsunuz. Şimdi az önce tanı testleri dediniz. Bu tanı testlerini simir testleriyle bir karşılaştırma yapalım dilerseniz. Zaten bütün kadınların düzenli olarak simir testi yaptırmasını gerektiğini biliyoruz ama simir testi mesela HPV veya DNA testine göre daha mı iyi? Hangisini tercih edelim? Hangisi daha güvenli, net sonuç verir? Bakın, HPV DNA testleri gerçekten çok duyarlı bir testler. 100 hanıma bakalım. HPV ile bir bulaş olmuşsa bu 100'ünü bulabiliriz. Ama simir testi yaptığımız zaman gerçekten rahim ağzında problemi olan 100 hanım düşünün. Bunun ancak 60'ını 70'ini bulabiliriz. Yani simir testinin duyarlılığı, bütün vakaları yakalaması açısından bir problemi var. Onun için önerimiz HPV DNA'sı ile tarayalım. Ama hangi HPV'nin vücutta problem yaratmaya başladığını da sitolojiyle, simirle anlayabiliriz. Ve Amerika'da bildiğimiz gibi 2 test birlikten yapılmakta. Yani bir hanım geldiğinde hem HPV DNA testi yapılıyor hem de simir yapılıyor. Buna co-test, birlikte kullanım diyoruz. Gerçekten co-testi yaptığımız zaman hata payımız hemen hemen sıfıra iniyor. İnmiş oluyor. Peki kolposkopi işleminden bahsedelim. Kolposkopi işlemi nedir? Ağrılı mıdır? Muayene de yapılabilir mi? Birazcık detaylandıralım. Tabii ki bakın şimdi HPV DNA testi ve simir testi her ikisi de tarama testleri. Ve dolayısıyla tarama testiyle bir iş yapamayız. Bunlar müsbet ve problemli geldiği zaman bir hanımda yapacağımız tek bir şey var. Kolposkopla incelemek. Kolposkop bir mikroskop. Ağrılı bir sistem değil. Hastayı uyutmamız gerekmiyor. Ofiste, muayenehanede yapılacak emin olun bir işlem. Dolayısıyla biyopsi de alsak rahim ağzı, yani daha içerideki serviks dediğimiz dokunun içinde ağrı lifleri yok. Dolayısıyla
minnacık doku alırken de hastalara anca dokunduğumuzu hissederler ama kadar. ağrı hissetmeyecekler. Hissetmezler diyebiliyoruz. Evet. Peki kanser öncesi lezyonlar tespiti yapıldıktan sonra bunların tedavileri nasıl oluyor? Kolay mıdır, zor mudur? Evet, yani simri yaptık veya Evet, HPV evet, DNA'sı yaptık. Arkasından kolposkop yaptık, biyopsi yaptık. Aldığımız biyopside buradaki lezyonun derecesini öğreniyoruz. Bakın HPV'nin yaptığı lezyonlar bir günde, bir senede, 2 senede kanserleşme olmuyor. Süre 10 yıl minimum. 10 yıl içerisinde 10 yıl gidiyor. içinde kanserleşebiliyor. Ama biz bu testleri yaptırmazsak o 10 yılı da yani geçirip kansere doğru o yolda Gidebilir ilerleyebiliyoruz. tabii ki. İlerleyebiliyoruz. Dolayısıyla aldığımız biyopsiyle kanserleşme öncesi, daha doku kanserleşmedi bakın. Hangi dönemde olduğunu düzgünce bilebiliriz. Yani bunlara CIN1, CIN2, CIN3 diye hastalar çok kullanıyorlar. Bir kısaltmadır bu. Servikal intraepiteliyal neoplazinin kısaltması ve oradaki dokudaki değişikliği bize gösteriyor. Hangi seviyede olduğunu anlayabiliyoruz. Bu lezyon kendiliğinden de geçebilir. Eğer kendiliğinden geçmeyip gerçekten de bir kanser öncü lezyonu ise de onları o bölgeden gördüğümüz alanı, çünkü görüyoruz nereden problem olduğunu, o bölgeyi çıkarıyoruz. Çıkarıyorsunuz. Peki hocam çok diyoruz. Bu LEEP galiba değil mi? Evet, evet. LEEP nedir? LEEP o da bir kısaltma. Loop Excisional Procedure'ın kısaltması LEEP. Ve dolayısıyla LEEP bir tel Nedir? düşünün. Ucunda bir elektrik var. O gördüğümüz lezyonu, kolposkopta gördük ya, rahim ağzında nereye yerleşmişse o lezyonu bu elimizdeki bir elektrikli telle kesip çıkarma. Ne özelliği var? Hem kesiyor bu cihaz hem de oradaki kanamayı durduruyor. Dolayısıyla dokudaki defekt problem kadar alanı kişiye özgü, hanıma özgü çıkarmamız sağlanıyor. Çünkü rahim ağzı gerekli bir organ. Bir çuval ağzı düşünün. Gebelik esnasında bebeği içeride tutan konektif bir bağ dokusu. Ne kadar az hasar verirsek oraya bir gebelikle ilgili problemler de o kadar az olacak. Onun için yapacağımız işlem hastaya özel olmalı. Lezyonun büyüklüğü kadar olmalı ve mümkün olduğu kadar da servikse az hasar vermeliyiz. Şimdi HPV virüsünü konuşmaya devam edelim bu noktada. Çünkü şeyi sormayı unuttum. Nasıl bulaşıyor Evet. HPV virüsü ve nasıl engellenebilir bulaş? Evet, HPV virüsü genelde temasla bulaşıyor. Ama genelde diyorum, tabii ki bir takım aracılarla da, tuvaletle de, elimize bulaşmışsa, genitallarımıza elimizi sürersek öyle de bulaşabilir. Ama genelde neyle bulaşıyor? Temasla bulaşıyor. Temasla diyebiliyoruz. Temasla bulaştığını söyleyebilirim. Rahim ağzı kanserinin tek sebebi HPV midir? Yoksa başka sebeplerden de hiç HPV virüsü bulaşmadan rahim ağzı kanser olmak? Evet, yani Görülüyor 100 mu? tane rahim ağzı kanseri düşünürsek Evet. bunun 90-95'i HPV ile oluşacak ama 5-10 tanesi de HPV ile ilişkili olmayan kanserler de var tabii ki. Vücudumuzun her organında çıktığı gibi. Dolayısıyla genelde rahim ağzı kanseri bir human papilloma virüste oluşur deriz ama %5'lik 10'luk kısımda hiçbir şekilde HPV ile ilişkili olmayan kanserler de rahim ağzı bölgesinden çıkabilir. Peki rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir hocam? Bakın nasıl HPV bulaşının hiçbir belirtisi yoksa da rahim ağzı kanserinin de emin olun orada ciddi bir volüm yapana kadar bir bulgusu yok. Tek bir o hastalığa, rahim ağzı hastalığına özel bir bulgu diyeceksem ilişki sonrası kanama. Yani postkoital kanama bir bulgu olabilir. Olabilir. Ama hastaların birçoğunda gerçekten de hiçbir bulgu vermeyecektir. Teşhisini nasıl koyuyoruz? Teşhisini evet, yani rahim ağzında gözle gözüken bir lezyon varsa biyopsiyle konacağız. Artı veya gözle gözükmeyen bir lezyon varsa kolposkopi eşliğinde demin anlattığım gibi prekanseröz lezyonların nasıl teşhisini koyuyorsak bunun da teşhisini biyopsiyle veya çok şüphelendiğimiz olgularda rahim ağzı bölgesini LEEP dediğim işlemlerle tamamını çıkararak inceletmeyle konacağız. Yani histolojik olarak patolog koyacak bunun tanısını. O LEEP dediğiniz şey sanki böyle hani alıyor temizliyor gibi dediniz ya, doğurganlığı etkiliyor mu?
Yani onu anlatmaya çalıştım. Kişiye özgü en küçük bir şekilde yapmak zorundayız. Tabii ki büyük dokular çıkarırsak, rahim ağzının önemli bir kısmını çıkarırsak gebelikle ilgili problem yaratma olasılığımız %2-3-4'lere varabilir. Erken doğum, su gelmesi gibi problemlere yol açabilir. Onun için en küçük işlemi yapmak zorundayız. Peki rahim ağzı kanser testi konulunduktan sonra ne gibi testlerle hastalığı evreliyorsunuz? Mesela belirtisi verdiği zaman dediniz kocaman bir şey haline geliyor ve o nokta mesela kaçıncı evre oluyor? Tabii ki. Şimdi rahim ağzında lokalize ise evre 1'deyiz da, ama rahim ağzı bölgesinden çıkıp etraf dokulara gidiyorsa evre 2-3 diye hastalık yayılıyor. Dolayısıyla ilk yapacağımız şey, histolojik olarak tanı koyduk. Mutlaka ve mutlaka klinik olarak muayene yaparak MR'la, PET-CT ile bu hastalığın yaygınlığını bilmek zorundayız. Çünkü yapacağımız tedaviyi şekillendirecek iş tümörün büyüklüğü, çapı, yaygın olup olmadığı, emin olun rahim ağzı kanserinin tedavisindeki başarıyı belirleyen ana unsurdur. Ne kadar düzgün evrelersek, ne kadar iyi bir tümörün haritalamasını çıkarırsak o hastayı da o kadar iyi yapacağız demektir. Tanı konulduktan sonraki tedavi seçeneklerini de konuşalım. Tabii ki bakın, rahim ağzı kanserindeki önemli bir olgu radyoterapiye de çok hassas. Yani ışın tedavisiyle de çok iyi iyileşebiliyor. Dolayısıyla elimizde 2 modalite var. Bir ameliyat, bir ışın tedavisi. Hangi hastaya cerrahi yapacağız, hangi hastaya ışın tedavisi yapacağız? Emin olun bu ayrım çok önemli. Yani ben cerrahi yapayım, arkasından da bir ışın yapayım. Bu konsept doğru değil. Çünkü her iki yöntemin hastaya yükünü bildireceğiz. Morbiditesine sebep olacağız. Onun için hangi hastayı cerrahi olarak tedavi edeceğimizi tümörün büyüklüğüne, yaygınlığına, hastanın genel durumuna bağlı olarak karar vereceğiz. Hangi hastayı primer olarak radyoterapiye de göndereceğimize gene tümörün özellikleri ve hastanın özellikleri belirleyecektir. HPV aşılarını öneriyor musunuz hocam? Tabii ki. Yani HPV aşıları, emin olun, bu rahim ağzı kanserini dünyadan eradike etmek için çok önemli bir unsur. Bakın, bundan 50-100 yıl önce çiçek insanlığın başına bela bir hastalıktı. Şimdi eradike edilmiş bir şekilde. Emin olun, human papilloma virüse bağlı, dedim ya, bir kadında oluşan %8,5 kanser neyle oluşuyor? HPV virüsüyle ilişkili olarak oluşuyor. Dolayısıyla kız çocuklarımızı biz aşılarsak, emin olun bu hastalığı zaman içinde eradike edebiliriz. Aşıyla, tarama testleriyle, çünkü süre 10 yıl kanserleşmek için. Bu süre içinde kanserleşmemiş lezyonu ama kanserleşme potansiyeli olan lezyonu bulurum, kolayca tedavi edebilirim. Bir hanımın ne üremesini bozarım, ne yaşam süresini kısaltırım. Dolayısıyla çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Aşılamak önemli bir modalite, bu hastalığı dünya çapında ortadan kaldırmak için. Kimler yaptırmalı özellikle diye bir sormak istiyorum. Ardından da bu aşının yan etkileri varsa konuşalım. Canan Hanım, kız çocuklarımız mutlaka yaptırmak Kaç zorundayız. itibaren? 9 yaşından itibaren dünyanın 149 ülkesi çocuklarını 17 yaşına kadar aşılıyorlar. Bizim ülkemizde ulusal aşılama programımızda yok. Yalnızca biz opportunistik, eğer hastayı, kız çocuğunu yakalarsak annelerini öneriyoruz ve aşılamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 9 yaşından 13-15 yaşına kadar 2 doz, 15 yaşından sonra mutlaka 3 dozla aşılıyoruz. Yani yapıyoruz, 2 ay sonra bir daha yapıyoruz, 6 ay sonra bir daha yapıyoruz. 3 dozla yaptığımız bu aşılama sistemi Çağla Hanım hayat boyu bu kadını ölene kadar HPV'nin vücuda girmesini engelliyor. Çünkü doğal yolla geçirilmiş enfeksiyon vücutta antikor oluşturmuyor. Çünkü bağışıklık sistemimiz HPV'yi tanıyamıyor. HPV aynı COVID virüsü gibi direkt hücrenin içine giriyor. Kan testiyle anlaşılmıyor. Dolayısıyla biz aşıyla HPV'nin antijenini vücuda verirsek bu hastaları yeteri kadar antikor oluştururuz ve salyalarında, tükrüğünde, servikovajinal sekresyonunda antikor oluşur ve bu antikorlarla HPV'nin vücuda girişine kalkan oluştururuz. HPV bu hanımlara giremez.
Yani şimdi merak ettiğim için soruyorum hocam. Kız çocuklarımızı aşılayacağımıza temasla geçiyorsa erkekleri aşılasak. Vallahi dünyada 7 tane ülkede hem kızlarını hem erkeklerini aşılıyor. Yani erkeklerde, tüm erkeklerde oluşan kanserlerin %1-1,5'unu HPV oluşturuyor. Orofarinks ve özel bölge kanseri olarak ifade edebilirim bunu. Dolayısıyla erkekler daha çok bir vektörler, taşıyıcılar ve erkeklerde de sil oluşumunu bu aşı engelleyebiliyor. Birçok duyarlı aile erkek çocuklarını da kız çocukları gibi aşılıyor. Güzel. Peki rahim ağzı kanserinde genetik geçiş var mıdır hocam? Genetik testleri öneriyor musunuz bu anlamda? Çağla Hanım, şimdi yumurtalık kanserinde, rahim içi kanserinde genetik testleri çok yapıyoruz ve artık günlük hasta yönetimimizde var. Ama serviks kanserinde bir genetik geçiş yok ki. Bu bir hastalık, kader değil ki. Bir kalıtsal bir iş değil ki. Yani bu tamamen kadının bir bulaşı sonrasında olan bir kanser. Dolayısıyla rahim ağzı kanseri diğer genetik geçişli kanserler gibi yani kader, bundan kaçış olmayacak bir kanser değil. Dolayısıyla rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanser. Genetik bir geçişi yoktur efendim. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür verdiğiniz ederim. kıymetli bilgiler için. Biz bir reklamlara gidiyoruz.